Evet arkadaşlar, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten herkese merhaba. Ön kameradan. Ve burada çok fazla kedi ve köpek var. Özellikle bu meydan tarafındaki yapılar gayet iyi. Tabii ki ara sokak gittiğiniz zaman size fazladan para alıyorlar. Ve bindiğim taksiciye de bunu söylediğim zaman o taksicilere bayağı gülmüştü. Çünkü 28 liraya geldim. Ya bu da yaklaşık olarak böyle caddeler güzel, temiz genel olarak, özellikle bu merkezdeki caddeler için. Evet, bu şekilde sokaklarda şu anda yürümeye devam ediyorum. Ya bunu yapmayı çok seviyorum, bilmiyorum nedense hoşuma gidiyor. Gittiğim anda böyle çantalar var, el yapımı bunların hepsi, burada yapıyorlar. İçeride çekim yaptım, onları da eklerim. Evet arkadaşlar, biraz önce doğaçlama gittiğim için biraz çok fazla gitmişim. Evet arkadaşlar, bu arkamdaki kitap müzesine geldim ama hiç böyle beklentimin bayağı altında kaldı. Arka taraftaki yerdeki yapılar biraz daha yeniydi. Buradaki yapılar daha eski yapılar. Evet arkadaşlar, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten herkese merhaba. Bugün gece geldim buraya, Antalya'dan 2 saatlik bir uçuşla gelmiştim. Otele geçtim. Normalde rezervasyonu giriş saati şu an giriş yapmam gerekiyordu aslında veya 2'de falan giriş yapmam gerekiyordu. Ama sağ olsunlar, sanırsam yer olduğu için erkenden aldılar. Ya bu da benim için hem dinlenmem için iyi oldu, hem de ekstradan tekrar bugün için para vermemiş oldum. Benim için güzel oldu. Otel turunu daha sonra bugün akşam geçince yapacağım. Şu an merkeze geldim. Saat zaten 12. Biraz dinlenmiştim. Biraz da ders seçimi falan vardı. Onunla uğraşmam gerekiyordu. Onları yaptım. Şimdi şöyle kamerayı her seferinde daha iyi kullanmaya çalışacağım dedim ama güneş tam şöyle arkamda bir yerde oluyor sanırsam. Şimdi buraya geldim. Yine bazı noktaları gezeceğim. Burada Tiflis'te yaklaşık 2 gün kalacağım. Sonrasında otobüsle ya da trenle, bilmiyorum hangisinin saati daha uygun olursa yarın akşam, yani aslında bir gün daha burada kalacağım bugün dışında. Sonraki gün Batum'a geçip Batum'u 2 gün gezeceğim. Normalde Kutaisi şehrini de gezmek istiyordum buranın. Ancak onun için şu an zamanım yetmez. O yüzden sadece Tiflis ve Batum'u gezeyim dedim. Çünkü dönüşü Batum'dan yapacaktım. Yani Gürcistan büyük, çeşitli devletlere ev sahipliği yapmıştır. Çeşitli uygarlıklar yani burada kurulmuştur. Şu an tam Kura Nehri'nin ben karşı tarafındayım. Bu şehir burada aslında kurulmuş. Bir rivayete göre şehrin burada 4. kral 5. yüzyılda sanırsam, bu bir rivayet olduğu için tam emin değilim. Burada bir hastalıkta olan bir şeyin olduğunu düşündüğü bir şey varmış. Yani tam şu an aklımda değil. Yani bunların burada iyileştiğini görmüş, bazı şeylerin, bu sülükle filan. Sonrasında da bu şehre Gürcüce'de sıcak anlamına gelen Tbilisi. Bu şehri böyle kurulduğu söyleniyor bir rivayete göre. Ama tabii ki bu bir rivayet olduğu için yanlış da olabilir. Yine çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış burası. Zamanında Osmanlı, Persler, Safeviler birçok sürekli el değiştirmiş bu güçlü devletler tarafından. Ve 19. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam Çarlık Rusyası'nın yönetimi altında aslında bir sürede hüküm sürmüş. Daha doğrusu Çarlık Rusya bir süre burada hüküm sürmüş. Sonrasında 21. yüzyıla geldiğimizde burada yine Gürcistan, bunu nedense hep unutuyorum. Sovyetler Birliği'nin etkisi altında olmuş ve 1992 yılında galiba artık bağımsızlığını elde etmiş ve Gürcistan olarak kendi bağımsız bir ülke statüsü kazanmış. Şimdi kaldığım oteli dediğim gibi bugün akşam gittiğimde büyük ihtimalle çekimini yapmış olurum. Bunu da zaten burada bir gün kalacağım için sadece bir gecelik parası ödemiştim. O da 752 TL'ydi. Ve yine bunu da uçağa binmeden bu defa 10 dakika önce yapmıştım. Öncekilerini yarım saat önce yapıyordum. Bunu 10 dakika önce yaptım. Yani fena sayılmaz. Tabii ki daha iyi olabilirdi ama zaten son ana bıraktım. O yüzden çok da fazla bir şey beklememek lazım. Şimdi burada dönüyorum. Böyle, çünkü şurada güneş olduğu için ön kameradan düzgün çekim yapamam. O yüzden burada anlatayım dedim.
Bunun dışında başka neler söyledim? Yine çekimler yapacaktım. Birkaç yere gidecektim. Sonrasında oraları ziyaret ettikten sonra da yine ben bilgilendirmeler yapacağım. Şimdi güneş böyle olunca arkama geliyor. O yüzden tam kesin net bir şey söyleyemiyorum. Böyle daha iyi. Yine küçük böyle bir şehir turu yapacaktım. Şehrin etrafında zaten genelde küçük bir şehir olduğu için her şey merkezin etrafında. Burada kanalın, daha doğrusu nehrin iki tarafında toplanmış çoğu gezilecek yer. Tabii ki daha güzel gezilebilecek yerler de var. Bunlar biraz uzak. Ama ben şu an hem hesaplı olması için hem de hızlı olması için burada gezmeyi düşünüyorum. Burada Lari para birimini kullanıyorlar. Bu da yaklaşık bir Gürcistan lirası 2,5 euro falan oluyor. Bu civarlarda bir şey. Otobüsle yine ulaşım sağlanıyor ve ben buraya taksiyle daha doğrusu otele taksiyle geldim. Çünkü otobüsler gündüz saatleri sıkmış ama gece biraz beklemek gerekiyormuş. Ben de zaten yorgun olduğum için taksiyle gideyim dedim. Ya taksiciler biliyorsunuz her yerde olduğu gibi burada da hemen geliyorlar, size fiyat söylüyorlar. Ya bana çeşitli fiyat söylediler. 65 lari diyen oldu, 80 lari, 90 lari. Ama Bolt uygulaması var. Bolt uygulamasını kullandım. Bolt uygulamasında 28 liraydı. Bunu söyledim taksicilere. İşte onlar kendilerince yok bu açılış ücreti sadece sonradan ekleniyor. Ya o yüzden size tavsiyem her zaman uygulamayı kullanın. Asla doğrudan size evet taksi mi lazım dediği zaman bence lazım demeyin. Çünkü bu defa gittiğiniz zaman size fazladan para alıyorlar. Ve bindiğim taksiciye de bunu söylediğim zaman o taksicilere bayağı gülmüştü. Çünkü 28 liraya geldim. Ya bu da yaklaşık olarak 10 dolar, 12 euro, 10-12 euro civarında bir şey yapıyor. Bolt uygulaması. Bunu mutlaka kullanın geldiğiniz zaman. Taksicilere doğrudan vermeyin. Hani kandıracaklarını düşündüler. Yani 80'leri nerede, 20'leri nerede? Arada çok fazla fark var. O yüzden dediğim gibi 28 liraya geldim. Yanlış söyledim biraz önce sanırsam. Yani o yüzden mutlaka Bolt uygulamasını indirin. Buraya gelmeden önce hatta numaranızla kayıt yaparsanız daha rahat olur. Çünkü numara onayı gerekiyor. Hem uğraşmamış olursunuz burada. Sizin için de böylelikle hızlı olmuş olur. Yine şu an artık şehri gezmeye başlayalım. Şehirde güzel yerler var gezilebilecek. Şimdi artık nehrin etrafına geçip gezmeye başlayalım. Şimdilik bu kadar. Tiflis, bir şehir düşünün. Hem Avrupa'nın eşiğinde hem Asya'nın kalbinde, sokaklarında yürürken bir yanda Sovyet izleri, diğer yanda Orta Çağ'dan kalma taş yapılar göz kırpıyor. Burası sadece bir başkent değil, bir zaman yolculuğu. Kura Nehri'nin ikiye böldüğü bu şehir 1000 yıllık hikayeleri sessizce anlatıyor. Taş kaldırımların üstünde yürürken bazen bir pers esintisi çarpar yüzüne, bazense Osmanlı'nın gölgesi düşer bir pencereye. Gürcü, Ermeni, Azeri, Rus, Yahudi, yüzyıllardır yan yana yaşamış halkların izlerini hissediyorsun her adımda. Sokaklar dar ama anılarla dolu. Her köşe başında bir hikaye, her duvarda bir iz var. Tiflis'in en güzel yanı da bu zaten. Gösterişli olmaya çalışmıyor, olduğu gibi kendi halinde büyülüyor insanı. Eskişehir'deki balkonlar rengarenk, ahşap yapılar adeta yorgun ama dirençli, zamana meydan okuyorlar. Camilerle kiliseler omuz omuza duruyor, minareyle çan kulesi yan yana yükseliyor. Farklılıkların uyumu Tiflis'te sadece mümkün değil, günlük hayatın bir parçası. Gün içinde şehir hareketli, kahvehaneler dolu, pazarlar canlı, insanlar telaşlı ama güler yüzlü. Akşam olunca nehrin kenarındaki lambalar yanıyor, Tiflis'in silüeti altın gibi parlıyor. Binaların yansıması suda dans ediyor. Ve belki de Tiflis'in en etkileyici yanı geçmişi bugüne taşıyışındaki o incelik. Ne tam eski, ne tam yeni, ne bütünüyle doğulu, ne de bütünüyle batılı. Tiflis sadece Tiflis, kendi gibi, sahici. Eğer bir şehir sessizce seni dinleyip sonra usulca konuşabiliyorsa o şehir Tiflis'tir. Ve işte o yüzden onu sadece görmek yetmez. Tiflis'i hissetmek gerekir.
Evet arkadaşlar, şu an Tiflis'in en meşhur caddelerinden biri olan Batonelli Caddesi'ndeyim. Burası biraz daha caddenin eski yapılarının olduğu kısım. Caddenin biraz daha son taraflarında oluyor. Ama tabii ne taraftan geldiğinize göre değişiyor. Arka taraftaki yerdeki yapılar biraz daha yeniydi. Buradaki yapılar daha eski yapılar. Buradan itibaren kaydı almıştım. Şimdi buradan yine bazı noktalara geçtiğim saat kulesi vardı. Orayı başlangıç noktası gibi belirledim. Ondan sonra birkaç yere böyle gidecektim. Katedral vardı. Bir tane cami vardı. Sonrasında böyle nehrin kenarında yine bazı yerler var. Onları ziyaret edip sonrasında bugünü noktalamış oluruz. Şöyle artık ön kameradan. Ve burada çok fazla kedi ve köpek var. Türkiye'de olduğu gibi her yerde kedi ve köpek görmeniz mümkün. Aynı zamanda şehrideki turlara katılmak için taksiler var. Böyle özel, yani sizin normal taksiler dışında normal araçlarla size şehir turu yaptırıyorlar. Fiyatlarına bakmadım. Büyük ihtimalle çok pahalı olur. Ama tabii tercih de edilebilir mi? Edilebilir. Aynı zamanda biraz önce de böyle şu 2 katlı bütün şehirlerde olan otobüslerden görmüştüm. Ve burada kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Nakit de kullanabiliyorsunuz ama nakit olması yanınızda iyi olur. Bence çok fazla nakit de getirmeyin. Burada sadece harcayacak kadar nakitiniz olsun. Çünkü daha güvenli kredi kartı. Kaybolma riski, çalınma riski bir paraya göre daha az. Şimdi buradan ben karşıya geçecek bir yer bulayım. Alt geçit ya da yaya geçidi. Buradan sonra devam edelim. Yol seni sandığın yere götürmez. Gitmen gereken yere götürür. İşte bu yüzden bazen kaybolmak gerekir kendini bulmak için. Tiflis'in kalbinde, Betlemi semtinde saklı bir hazine var. Lover Betlemi Kilisesi. Dışarıdan baktığınızda sizi sade ama bir o kadar etkileyici taş duvarları karşılıyor. 18. yüzyıldan kalma bu yapı, tarih boyunca birçok kez onarıldı ama özgün mimarisinden hiçbir şey kaybetmedi. Kubbeleri, kemerli pencereleri ve o taş işçiliği zamanın içinde bir yolculuğa çıkmanızı sağlıyor. Etrafındaki eski Tiflis sokaklarıyla birlikte adeta geçmişin dokusunu hissettiriyor. İçeri adım attığınızda ise bambaşka bir atmosfer sizi sarıyor. Duvarlarda yer alan freskler, dini ikonalar ve zarif taş sütunlar bu mekanın sadece bir ibadet yeri olmadığını, aynı zamanda bir sanat ve tarih mabedi olduğunu gösteriyor. Kilisenin alt katında yer alması sebebiyle içerisi genellikle serin ve sessiz. Bu da burayı ziyaret edenlere huzur ve dinginlik veriyor. Bu kilisenin hikayesi ise en az mimarisi kadar ilginç. Betlemi Kilisesi adını Kudüs'teki Betlehem'den alıyor ve Gürcistan'ın Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip. 18. yüzyılda inşa edilmesi, dönemin Gürcü toplumunun dini ve kültürel zenginliğinin bir göstergesi. Aslında kilisenin alt kısmında yer alması sebebiyle Lower Betlemi olarak anılıyor ve uzun yıllar boyunca hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ruhani ihtiyaçlarını karşılamış. Bu yapı sadece taşlardan ve kubbelerden ibaret değil, aynı zamanda binlerce dua, umut ve tarih kokan bir mabet. Tiflis'e yolunuz düşerse burayı görmeden geçmeyin derim. Çünkü bu kilise geçmişten günümüze taşınan bir hikaye gibi hem mimarisiyle hem içinde sakladığı tarih ve sanatla sizi büyüleyecek. Rivayete göre Gürcü kralı Vahtang Gorgasali ormanda avdayken okla vurduğu sülün Kura Nehri kenarındaki sıcak bir suya düşer. Kral yaklaşır ve görür ki kuş sıcak sudan çıkamamış, haşlanmış. İşte o an karar verir. Buraya bir şehir kuracağım, bu topraklar kutsal, bu sular şifalı der. Ve şehri kurar. Adını da sıcak anlamına gelen Tiflis koyar. Yüzyıllar geçer ama o sıcaklık hala
bu şehrin taşlarına sinmiştir. İnsanına, duvarlarına, sokaklarına. Tiflis sadece bir yer değil, bir efsanenin yaşadığı yerdir. Evet arkadaşlar, bu arkamdaki kitap müzesine geldim ama hiç böyle beklentimin bayağı altında kaldı. Video yasak, o yüzden birkaç tane fotoğraf çekmiştim. Onları da göstereyim. Zaten çok küçük bir alan. Şöyle tutayım tam. Yani dışarısı güzel ama içerisi böyle, nasıl desem, biraz Mısır'ın daha temiz hali gibi bir şeydi. Yani gelmeseniz çok bir şey kaybetmezsiniz şu anki haliyle. Belki ilerleyen zamanlarda tadilat süreçleri olur, yapılır. Daha çok alana giriş izin verilir. O zaman gelinebilir ama şu an bence bu haliyle gelmeseniz çok bir şey kaybetmezsiniz. Şu arkamdaki tam parmağımın olduğu yerdeki bina kitap müzesi olarak geçiyor. Görsellere göre gelmiştim açıkçası, biraz haritalardaki. Yani oraya göre bayağı beklenti altında. Çünkü çok küçük bir alan ve zaten diğer yerlere de geçiş yoktu. Bakalım, şimdi bu taraftan sola döneceğim. Tiflis'i özel kılan sadece taş sokakları, eski binaları ya da köklü tarihi değil. Asıl farkı burada yaşayan insanlarda gizli. Çünkü Tiflis yüzyıllar boyunca farklı halkların, dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası olmuş. Gürcüler sıcakkanlı, yardımsever ve gururlu insanlar. Ama bu sokaklarda sadece Gürcü değil, Ermeni, Azeri, Rus, Yahudi, hatta Yunan kökenli insanlar da yaşıyor. Hepsi aynı pazara gidiyor, aynı kahvede oturuyor, aynı ekmeği bölüşüyor. Sabah işe giden bir esnafla göz göze geliyorsun. Bir teyze poşetini taşırken sana gülümsüyor. Bir çocuk bisikletiyle yokuş aşağı süzülüyor. Tiflis böyle detaylarda hayat buluyor. İnsanlar sade yaşıyor, gösteriş yok ama geleneklerine sıkı sıkıya bağlılar. Aileye, misafirperverliğe ve komşuluğa çok önem veriyorlar. Pazar yerlerinde ses yükseliyor ama kimse kavga etmiyor. Her şey pazarlığın, sohbetin bir parçası. Çünkü burada alışveriş sadece mal almak değil, insan ilişkisi kurmak demek. Ve bir gerçek daha var. Tiflis halkı acılarla yoğrulmuş ama umudunu hiç yitirmemiş. Savaşlar, yıkımlar, rejimler değişmiş ama insanları direnmiş. Birbirine tutunmuş, sokaklarını terk etmemiş. Tiflis'in insanları geçmişle barışık, geleceğe umutla bakan insanlar ve işte bu yüzden bu şehirde yalnız yürümek bile bir topluluğun parçası gibi hissettiriyor. Böyle alt geçitler var. Bu alt geçitlerde de bu şekilde hanlar, çeşitli eşyalar satan yerler var. Ben şu anda Özgürlük Meydanı'ndayım. Oradaki alt geçitteyim. Yani böyle güzel, değişik bir şehir aslında. Garip yani gerçekten. Çünkü hem eski yapılar hem yeni yapıları birlikte birleştirerek kullanmışlar. Yani nasıl desem, böyle hani şey olur. Bir yerde eski bina olur, bir yerde yeni bina olur. Ama burada bana biraz daha garip geldi, böyle eski yenilikten ziyade. Şimdi hem eskiyi hem yeniyi aynı binada kullanmışlar. Böyle farklı bir tasarım katmışlar. Gerçekten özellikle bu meydan tarafındaki yapılar gayet iyi. Tabii ki ara sokaktaki daireler biraz daha binalar, böyle eski olanlar var. Ama burada böyle eskiyi ve yeniyi kullanarak böyle garip ve güzel bir şey yapmışlar. Hani bu iyi anlamda bir gariplik benim için. Çünkü şu an biraz drone elimden düşüyor sanıyordum. Drone dedim yanlışlıkla. Gimbal. Bir an korktum telefon düşecek diye. Şimdi buradan Özgürlük Meydanı'ndan yukarıda böyle bir iki yer vardı. Bir cadde vardı, bir sanat galerisi vardı. Biraz böyle resim şeylerini incelemeyi sevdiğim için eğer açıksa oraya da gidecektim. Zaten çok uzak değil. Bugün şehrin bir tarafını gezeceğim. Daha çok batı tarafı oluyor şehrin sanırsam. Sonrasında yarın da biraz daha böyle uzak noktalarına gidecektim. Şimdi buradan birkaç yine çekim yapayım. Evet.
Böyle caddeler güzel, temiz genel olarak. Özellikle bu merkezdeki caddeler için bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Gayet temiz ve sakin. Yine güvenlik konusunda şu ana kadar bir sorun olmadı. Kimse ve size de karışmadı. Bunları söylememe sebebim şu. Çünkü genelde insanlar bunlara takılıyor diyor. Acaba gittiğimiz zaman bize karışan olur mu? Güvenlik nasıl? Ya da temiz mi? Bunlara takıldığı için. Ve böyle çeşitli tur arabaları var. Mesela şu an bir tanesi şu şekilde. Bunları kiralayarak günlük veya tur şeklinde. Şu an fiyatlarını bilmiyorum. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ve büyük yine otobüsler var. Ve özel isterseniz şu şekilde arkamdaki araçlar gibi olan küçük araçlarla sizi turlara götürüyorlar. Ve bu tek kişiyle biraz daha maliyetli olabilirken 2-3 kişi grup olduğunuz zaman daha uygun olabilir. Ya onlara gitmeyeceğim için açıkçası zaman kaybetmemek için hiç fiyatta sormayacağım. Belki bir yerde boş otururken orada sorabilirim. Şu an biraz daha devam edeyim ki en azından gün batımında da nehir kenarında bir yerde olmak istiyorum. Böyle ya yüksek noktada ya da nehir kenarında bir yerde. Orada böyle akşamı sonlandırmayı düşünüyorum. Şimdi bakalım, burada birkaç daha çekim alayım çünkü karşıdan çekim yapmıştım. Orada güneş vardı. O yüzden tam istediğim gibi olmadı. Bu taraftan da alayım. Sonra devam edelim. Gürcistan'da soyadlar bile hikayeler anlatır. Mesela sokakta yürürken birinin soyadı Beritse ya da Giorgadze olabilir. Ama işin ilginç tarafı şu, bu soyadlar erkekler için geçerli. Kadınların soyadları farklı şekilde söylenir. Yani bir adamın soyadı Beritse ise kız kardeşi Beritse değildir. O Beritseani ya da Berit Zavşvili olabilir. Gürcüce'de Dıze oğlu anlamına gelir, Şivili ise çocuk demektir. Ama kadınlar için bazen özel son ekler veya değişimler kullanılır. Bu küçük fark Gürcistan'ın kadim dil yapısını ve toplumsal rollerini yüzyıllardır nasıl koruduğunu gösteriyor. Evet, bu şekilde sokaklarda şu an yürümeye devam ediyorum. Ya bunu yapmayı çok seviyorum, bilmiyorum nedense hoşuma gidiyor. Gittiğim yerlerde böyle sokaklarda yürümek, oradaki böyle çok fazla abartmadan müze ziyaretleri yapmak. Çünkü müze ziyaretini gerçekten abarttığım zaman artık böyle, ya bir kere mesela çok fazla gitmiştim, ondan sonra daha o kadar yapmamaya karar verdim. Ya sıkıcı oluyor, genelde benzer şeyler oluyor. Ya müzelere gitme sebebim şu, hem bir farklılık oluyor hem de oranın kültürünü tanımaya güzel bir rehber oluyor aslında size. Çünkü onların sanatlarını görebiliyorsunuz bu sayede. Yani sadece gidip kafede oturayım ya da AVM gezeyim, hani bu amaçla gelmediğim için benim için sıkıcı olabilir. O yüzden ya bugün de mikrofonun bağlantı kablosunu unutmuşum. O yüzden umarım seslerim anlaşılır geliyordur. Ha, büyük ihtimalle buradaki sesim anlaşılır geliyordur. Çok kalabalık bir yer olmadığı için daha sakin. Evet, işte müzeleri bu yüzden, sanat galerilerine hoşuma gidiyor gezmek ve oranın kültürü hakkında daha da hani bana bilgi verin. Hani doğrudan bir rehberle falan gitmiyorum ama ki bu bile yetiyor. Çünkü oradaki kullandıkları imgelerden, çeşitli görsellerden, renklerden bile aslında böyle bazı çıkarımlar yapabiliyorsunuz. Müzelere gitmek bu yüzden hoşuma gidiyor. Bunun dışında böyle eğer saray tarzı, kale tarzı yerler varsa oraya gidiyorum. Ve ayrıca diğer gittiğim yer, en çok gittiğim yer, bu biraz ülkeye göre değişiyor. Kiliselere bazen gidiyorum. Camiler olunca camiler bu ülkeye göre değişen bir şey. Dini yapısına göre bulunduğum ülkenin. O yüzden ya bunun da dozunu kaçırmak istemiyorum çünkü ya sürekli mesela kilise ya da sürekli camiye, yani fark etmiyor hangi ibadet yeri oldu. Sürekli oraya gittiğiniz zaman bu defa o da sıkıcı olmaya başlıyor açıkçası. Ya çünkü çok böyle ekstrem farklı şeyler olmuyor eğer özel bir yapı değilse. O yüzden onun da dengesini sağlamak önemli gezerken. Burada her yerde genelde Gürcü alfabesi kullanıyorlar. Zaten kendi dilleri olarak onu kullanıyorlar. Ya bazı noktalarda İngilizce bir şeyler de görüyorum böyle yazdığını. Ama daha çoğunlukla Gürcü alfabesi kullanılıyor.
İşte bu şekilde yine inşaatlar şehrin çeşitli yerlerinde var. Böyle değişik gerçekten. Çünkü şu anda karşıya ölmeden geçelim. Bakın mesela şu yapıları çok farklı böyle geliyor bana. Hani diğer ülkelerde bu tarz görmedim yani. Ya hem böyle modern, estetik, ya aynı zamanda da böyle eski ama kötü değil. Mesela böyle balkon. Mesela şurada bir abimiz oturmuş, sigarasını içiyor, telefona bakıyor. Sonrasında şöyle balkonlu genelde yapıları. Böyle ağaçlar, çiçek açmış yeni dünya. Yeni dünya vardı şurada. O çiçek açıkları farklı. Bunun dışında henüz daha markete gitmediğim için market fiyatlarını şu an bilmiyorum. Ama çok aşırı pahalı olduğunu sanmıyorum. Uygun fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Ve yine buradan da çeşitli uygulamalarla sipariş verebiliyorsunuz. Bu şekilde kuryeler getiriyor. Şimdi buradan şu an aslında şöyle söyleyeyim, doğaçlama bir şekilde yürüyorum. Yani şu an tam olarak böyle bir rotam veya gittiğim bir nokta yoktur. Buradan yukarı çıksam mı? Evet, aslında şurada Gürcü ana heykeli vardı. Şöyle şurada merdivenle oraya doğru mu çıksam? Şimdi bunu bir haritalardan kontrol edeceğim. Sonrasında duruma göre çıkacağım. Şimdi bir haritalardan rotamı kontrol etmem lazım. Çünkü eğer oraya yarın geleceksem bugün tekrardan çıkmayacağım. Zaten yarın geleceğim için bugün niye iki kere çıkıp yorulayım. O yüzden şurada bir yerde durayım. Kontrol edeyim. Ve böyle değişik yapılarda yine kilise yapıları da kendilerine özgü. Şöyle arkamda bir tane var. Bunların da şuraya çıksam mı çıkmasam mı emin değilim. Bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar, biraz önce doğaçlama gittiğim için biraz çok fazla gitmişim. Gideceğim bir yer vardı. Ya işte bazen gezilerde böyle aksilikler de oluyor. Her şey mükemmel gitmiyor. O yüzden gezmek istiyorsanız korkmayın. Öyle videolarda her şey mükemmelmiş gibi gözükür. Ama bunun bir de arka planı var. İşte böyle bazen gittiğiniz yere tekrar kaçırdığınızdan dolayı bir daha gidiyorsunuz. Aksilikler oluyor. Ya her şey olabilir. Daha ayağımın ağrısı geçmedi mesela Moskova'dan beri. Ama yapacak bir şey de yok. Devam ediyorum bir şekilde. Büyük ihtimalle bottan dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Umarım sürekli zaten böyle olmaz. Eğer öyle bir şey olursa yani ne diyebilirim ki? Umarım olmaz yani öyle bir şey de. Bottan kaynaklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok uzun zamandır ilk defa bu kadar uzun süre bot giydim. Yaklaşık 15 gün oldu. Ya en son geçen sene bir gün bot giymiştim. Ya ondan önce de zaten yine önceki sene bir gün kardan dolayı giymiştim. Yıllardır bot giymiyorum zaten. İşte kışın bunu sevmiyorum. Çanta ağır oluyor kazaklardan dolayı. Mont ekstradan bir yük oluyor. Yani böyle işte dezavantajları da oluyor ama bir şekilde devam etmeye lazım. Devam etmem lazım. Konuşamadım. Yani olumsuzluklara çok alaklanmaya gerek yok. Daha çok olumlu şeylere odaklanınca daha iyi oluyor. Ben yine bir haritaları kontrol edeyim. Böyle ara sıra aklıma geldikçe işte bir şeyler konuşuyorum. Ben kontrol edeyim, yine çok fazla gitmiş olmuyor. Böyle burada da ara sokaklar var. Bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde ara sokaklar var. Benim şimdi kontrol etmem lazım. Yoksa yanlış bir yere gitmiş olabilirim. Yanlış derken bu cadde üzerinden mi tekrardan dönüp yürümeyeyim. Şimdi bir kontrol edeyim. Ara ara böyle şeyler eklerim, konuşurum bir şeyler. Çok da saçmalamadan. Tiflis'in dar ve taşlı sokaklarından birine adım attığınızda sizi karşılayan betimleyici bir tarihi yapı var. Betlemi Caddesi No 3'te 1840'lardan kalma Rus klasik mimarisiyle Doğu esintilerini harmanlayan o zarif ev. İşte Galeri 27. Buradaki cazibesini sadece eserlerinden değil, binanın kendisinden alıyor. 2013 yılında tekstil tasarımcısı Nino Kvavilaşvili tarafından kurulan Galeri 27, Gürcistan'ın dört bir yanından gelen el sanatlarına ev sahipliği yapıyor.
Gerçekten de burada 300'e aşkın sanatçının özgün eserlerini bulmak mümkün. Batik ve shiobori ligalı tekstillerden sıraltı emaiyeye, seramikten deri ürünlere kadar. Binanın içindeki en büyüleyici detaylardan biri dikkat çekici muşarabi, cam balkon ve merdiven pencereleri. Bu renkli cam süslemeler klasik Arap cam işçiliğinden esinlenmiş ama Tiflis'te kendine özgü bir yorum kazanmış. Hem tarihi evin ruhunu yansıtıyor hem de sanat galerisinin atmosferine sihirli bir hava katıyor. Burada dolaşırken yerel ustaların her bir eserle kültürünü, emeğini ve hikayesini yansıttığını hissediyorsunuz. İster geleneksel, mavi masa örtüsü olsun, ister el boyaması, seramik kupalar. Burada sadece birer ürün değil, Gürcistan'ın geçmişine yolculuk yapmanızı sağlayan obje sanat eserleriyle karşılaşıyorsunuz. Burada Art Galeri diye bir yer vardı ve oraya geldim. Böyle küçücük bir yer zaten. 3 tane odası var. Böyle içerisinde eski evler var. Aynı zamanda böyle çantalar var. El yapımı bunların hepsi. Burada yapıyorlar. İçeride çekim yaptım. Onları da eklerim. Böyle şu tarz içerideki evlerden şöyle küçük evler var. Bu tarz evler var genelde. Kamerayı şöyle tutsam daha iyi olacak sanki. Daha halen öğrenmeye çalışıyoruz. İşte daha ilk videolar. Bununla çok biraz zaman alacak öğrenmek. O yüzden kusura bakmayın, bu tarz videolar için yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü bunu yeni denediğimden dolayı böyle bir şeyi. O yüzden çok fazla eksiklerim var biliyorum. Bu böyle işte geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Şimdi buradan da geçelim. Yukarıya doğru çıkalım. Büyük Gürcana heykeli vardı. Ondan sonra tekrar oradan aşağıya dönerek yine bazı yerleri gezerek artık devam edelim. Buraları keseceğim.